Uzak Şehir yeni bölümünde neler olacak? Alya'yı gerçekte kim kaçırdı? Cihan Alya'yı nasıl kurtaracak? Diğer yandan merakla beklenen Meryem'in oğlu Serhat konusunda neler olacak? Sadakat DNA testi yaptıracak mı? Serhat Cihan'ın oğlu mu çıkacak? Öncelikle dizide Engin Şef ile ilgili büyük bir ters köşe yaşanacak ve onun Feyyaz'ın değil Bulgarların adamı olduğu ortaya çıkacak. Alya ve Deniz Engin aracılığıyla Bulgarlar tarafından kaçırılacaktır. Cihan önce Feyyaz'dan şüphelense de onun mekanını basınca gerçeği anlayacak. Alya bir şekilde Cihan'ı arayarak rehin tutuldukları depoyu haber verecek. Cihan depoya baskın yaptığında çatışma çıkacak ve bu sırada Alya ile Deniz arka kapıdan bir araçla kaçırılacak. Arabadaki kovalamaca sırasında Alya şoförün başına vurarak kaza yapmasını sağlayacak. Deniz Cihan'ın yanına kaçmayı başarsa da Alya tekrar rehin alınacak ve kurtulmak için uçurumdan atlayacak. Cihan onu bulduğunda kalbi durmuş olan Alya'ya kalp masajı yapıp hastaneye yetiştirecek. Zerrin ve Kaya'nın ilişkisiyle Alya ve Cihan'ın evliliği. Zerrin'in defalarca özür dilemesiyle Kaya onu affetmeye başlayacaktır. Zerrin'in öncelikle Demir'den boşanması gerekecek. Demir buna dirense de Cihan bebek kaçırma meselesini kullanarak Demir'i boşanmaya zorlayacak. Böylece Zerrin ve Kaya sezon finalinde evlenebilecek. Gelelim büyük sırra. Meryem'in oğlu Serhat kimin oğlu? Dizinin seyrini değiştirecek en büyük sırlardan biri. Serhat'ın aslında Meryem'in oğlu olması. Bu gerçeği ilk öğrenen kişi Sadakat olacaktır. İşin daha da çarpıcı yanı ise Serhat'ın aynı zamanda Cihan'ın da oğlu olması. Sadakat bu büyük sırra Alya ve Cihan'ın arasına girmek ve onları ayırmak için acımasızca kullanacak ve böylelikle Alya ve Cihan aşkı daha da imkansız hale gelecektir. Dizimizde önümüzdeki bölümlerde Pakize'nin kaza geçirmesi ve düğünü gibi olaylar göreceğiz. İlerleyen bölümlerde Bulgarların kumpası sonucu Alya ve Pakize'ye bir kamyon çarpacak. Pakize ağır yaralanacak ancak ikisi de hayatta kalıp iyileşecekler. Pakize iyileştikten sonra Kadir ile düğünü gerçekleşecek. Ancak haftalardır süren diziden ayrılacaklar dedikodularına paralel olarak düğünde bir silahlı çatışma yaşanabileceği ve Pakize'nin vurularak diziye veda edebileceği söyleniyor. Son büyük sürpriz. Meryem'in oğlu Serhat'ın gerçek babasının Boran olabileceği yönünde güçlü söylentiler dolaşıyor. Dizinin en büyük kırılma noktalarından biri herkesin sonsuz bir güven duyduğu Engin Şef ile ilgili yaşanacak büyük ters köşedir. Ailenin ve mutfağın kalbi olarak görülen Engin'in aslında Feyyaz'ın değil doğrudan Bulgarların içeriye sızdırdığı karanlık bir adam olduğu ortaya çıkacak. Yıllarca ustaca sakladığı bu kimlik Alya ve Küçük Deniz'in hayatını kabusa çevirecek olan planın işlemesiyle gün yüzüne çıkacaktır. Bulgarların talimatını alan Engin, Alya ve Deniz'in güvenliğini sağlamak bahanesiyle onları önceden belirlenmiş bir tuzağın tam ortasına çekecek ve acımasızca Bulgarlara teslim edecektir. Alya'nın ve Deniz Cihan'ın kaçırıldığını öğrenen Cihan adeta deliye dönecek. Gözünü bürüyen öfkeyle aklına gelen ilk isim elbette uzun süredir husumetli olduğu Feyyaz olacak. Cihan adamlarını toplayarak Feyyaz'ın mekanına ağır bir baskın düzenleyecek. Mekanı yerle bir eden ve Feyyaz'ın yakasına yapışan Cihan çok geçmeden büyük bir yanılgı içinde olduğunu anlayacaktır. Feyyaz'ın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur ve asıl düşman çok daha tehlikeli olan Bulgarlardır. Bu sırada karanlık, izbe bir depoda rehin tutulan Alya, annelik içgüdüsü ve hayatta kalma arzusuyla inanılmaz bir cesaret örneği sergileyecek. Gardiyanların bir anlık boşluğundan faydalanarak gizlice bir telefon bulacak ve Cihan'a ulaşmayı başaracaktır. Kesik kesik nefeslerle bulundukları deponun etrafındaki detayları ve konumlarını Cihan'a fısıldayacak. Hedefi netleşen Cihan tüm gücüyle deponun etrafını saracak. Cihan ve adamlarının içeri girmesiyle birlikte depoda şiddetli bir silahlı çatışma patlak verecektir. Kurşunların havada uçuştuğu bu kaos ortamında köşeye sıkışan Bulgarlar Alya ve Deniz'i deponun arka kapısından çıkararak bekleyen bir araca zorla bindirip kaçırmaya başlayacaklar. Cihan kaçan aracın peşine düşerken nefes kesen bir kovalamaca başlayacaktır. Aracın arka koltuğunda çaresizce beklemeyi reddeden Alya oğlunu kurtarmak için hayatını hiçe sayacaktır. Şoförün dikkatini dağıtmak için aniden öne atılacak ve tüm gücüyle şoförün başına vuracaktır. Kontrolden çıkan araç büyük bir gürültüyle yoldan çıkarak kaza yapacak. Toz duman içindeki araçtan ilk çıkmayı başaran kişi
Cihan Deniz olacaktır. Küçük çocuk o sırada olay yerine yetişen babası Cihan'a doğru koşarak kurtulacaktır. Ancak Alya o kadar şanslı olmayacak. Kazadan sağ kurtulan diğer Bulgar mafyası üyeleri Cihan'a karşı ellerindeki tek kozu kaybetmemek için Alya'yı yeniden rehin alacaklar. Cihan'ın kendisine doğru koştuğunu gören ve ona karşı bir zaaf olarak kullanılmayı reddeden Alya inanılmaz bir karar verecektir. Kurtulmanın ve düşmana boyun eğmemenin tek yolu olarak kendisini uçurumun boşluğuna bırakacak. Cihan saniyeler sonra uçurumun dibine indiğinde hayatının en büyük kabusuyla yüzleşecektir. Alya hareketsiz yatacak ve kalbi duracaktır. Gözyaşları içinde çaresizce ama pes etmeden Alya'ya kalp masajı yapmaya başlayacak. Saniyelerin saat gibi geldiği o anlarda Alya'nın kalbi yeniden çok cılız olsa da atmaya başlayacaktır. Cihan onu kucaklayarak hızla hastaneye yetiştirecek ve ölümle yaşam arasındaki ince çizgide büyük bir mücadele başlayacaktır. Alya hastanede yaşam mücadelesi verirken ailenin diğer kanadında da sular durulmayacak. Yaptığı hataların ağırlığı altında ezilen Zerrin gururunu bir kenara bırakarak Kaya'nın karşısına çıkacak. Defalarca tüm içtenliğiyle af dileyen Zerrin'in bu samimi pişmanlığı Kaya'nın katılaşmış kalbini yumuşatmaya başlayacak. Ancak bu aşkın önündeki en büyük engel Zerrin'in Demir ile olan evliliğidir. Zerrin Demir'den boşanmak isteyecek fakat takıntılı ve kibirli Demir bu talebe şiddetle direnecektir. İşte tam bu noktada Cihan devreye girecek. Ailesini toparlamaya kararlı olan Cihan, Demir'in geçmişte karıştığı bebek kaçırma skandalına dair elindeki belgeleri masaya koyacak. Soğukkanlı ve net bir şantajla Demir'i köşeye sıkıştıracak. Özgürlüğünü kaybetme korkusu yaşayan Demir, boşanma kağıtlarını imzalamak zorunda kalacak. Tüm engellerin kalkmasıyla Zerrin ve Kaya sezon finaline damga vuracak duygusal ve görkemli bir düğünle evlilik yoluna girecekler. Dizinin dramatik yapısını kökünden sarsacak en büyük bomba ise geçmişin karanlık sayfalarından çıkacak. Yıllardır saklanan sır perdesi aralanacak ve Serhat'ın aslında Meryem'in öz oğlu olduğu gerçeği ortaya çıkacak. Bu yıkıcı gerçeği ilk öğrenen kişi entrikalarıyla bilinen Sadakat olacak. Ancak Sadakat'in öğrendiği sırrın çok daha karanlık bir boyutu vardır. Serhat'ın babası Cihan'dır. Bu bilgi dengeleri tamamen alt üst edecek güçtedir. Sadakat bu büyük sırrı içinde saklamayacak. Aksine bu gerçeği Alya ve Cihan'ın arasına aşılmaz bir duvar örmek, evliliklerini paramparça etmek ve aileyi içeriden çökertmek için acımasız, ince hesaplanmış bir planın parçası olarak kullanmaya başlayacaktır. Bulgarların aileye yönelik bitmek bilmeyen öfkesi ilerleyen bölümlerde yeni bir kumpasla kendini gösterecek. Hastane sürecinden sonra toparlanmaya çalışan Alya ve Pakize'nin içinde bulunduğu araca Bulgarlar tarafından ayarlanmış bir kamyon kasıtlı olarak çarpacak. Korkunç kazada Alya daha hafif sıyrıklar alırken Pakize ağır yaralanarak ölümle burun buruna gelecek. Günlerce süren yoğun bakım sürecinin ardından Pakize mucizevi bir şekilde hayata tutunacak ve iyileşecektir. Pakize'nin iyileşmesiyle birlikte ailede uzun zaman sonra bir bahar havası esecek. Pakize ve Kadir tüm acıları geride bırakmak umuduyla nikah masasına oturacaklar. Ancak uzun süredir kulislerde konuşulan diziden ayrılık dedikoduları bu düğün sahnesinde gerçeğe dönüşme sinyalleri verecektir. Tam imzalar atılıp mutluluk kutlanırken düğün alanında aniden silahlar patlayacak. Çıkan büyük çatışmada Pakize'nin vurularak yere yığılması izleyiciyi gözyaşlarına boğacak ve karaktere veda etme ihtimalini en yüksek noktaya taşıyacaktır. Tüm bu kaos, gözyaşı ve entrikanın arasında izleyiciyi tam anlamıyla ters köşeye yatıracak son bir fısıltı yayılmaya başlayacak. Sadakat'in elinde tuttuğunu sandığı büyük koz, yani Serhat'ın Cihan'ın oğlu olduğu inancı sarsılmak üzeredir. Dizinin derinliklerinden gelen güçlü ve sarsıcı söylentilere göre Meryem'in büyük bir sırla büyüttüğü Serhat'ın gerçek babası Cihan değil, Boran'dır. Eğer bu iddia doğrulanırsa bugüne kadar kurulan tüm ittifaklar, edilen tüm intikam yeminleri ve Sadakat'in tüm planları yerle bir olacak. Uzakşehir'de yepyeni ve çok daha kanlı bir dönem başlayacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.